Yolla Bir Karavan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Karadağ'da 4. günümüz bitti Evet. ve edindiğimiz tecrübeleri sizlere aktaralım istedik. İlk yolculuktan başlayalım. İstanbul Havaalanı'ndan bindik. Evet. Arnavutluk'ta Tiran. Tiran'da indik. Oradan buraya zaten biz tura katıldığımız için problem olmadı ama oradan buraya araçlar var. Hı hı. Bu ucuz bilet. Normalde direkt Karadağ'a da gelebiliyorsunuz ama biz uygun olanı seçtik. Evet, yaklaşık 2 katı falan fark vardı. Tiran'a uçmakla, Karadağ'a uçmakla arasında. O sebeple biz Tiran'dan olan turu tercih ettik. Neden tur satın aldık? Onu da söyleyelim. Aslında biz tur satın almamıza rağmen daha çok bireysel gezdik. Çok daha uygun oluyordu. Hem daha erken aldık. Hem tur şirketi bizim yerimize biletlerimizi aldı, otel rezervasyonlarımızı yaptı. Zaten diğer turlar da ekstra ücrete tabiydi. Biz onlara katılmadık. Kendimiz gezdik. Hem daha ekonomik bir tatil oldu. Hem de daha az dolu. uğraşlı oldu bir de. Öncelikle şunu da söyleyelim. Biz gittiğimiz yerlerde kısa kalıyoruz. Kamp videoları çekiyoruz. O yüzden abone olmanız lazım. O yüzden diye direkt bağladım ama yani kanaldaki abone sayısı biraz az olduğu için size zahmet. Oradan hemen abone olursanız seviniriz. Bu bizim için önemli. Sayımız azda kaldı. Şimdi yolculukta zorlanmadık, sıkıntı çekmedik. Arnavutluk'tan buraya otobüsle gelirken de yaklaşık bir 3,5-4 saat sürdü. Evet. Orada da Sebebi de sınır girişinde biraz trafik vardı. Onu Sınırda çektik. bu arada turun avantajı bence oldu. Hiç uğraşmadık. Sadece işte pasaport numaralarımızı yazdık, verdik. Onlar bizi Karadağ'a kadar getirdiler. Şimdi yolculukla ilgili herhangi bir problem yok. Dediğim gibi içerideki yolculuktan da bahsedeyim. Yolculuk konusunu kapatalım. Şimdi biz direkt Budva'ya geldik. Budva'ya geldikten sonra gezmek istediğiniz her şey etrafında. Küçük bir ülke olduğu için çok da zorlanmıyorsunuz. Evet. Bizim acemiliğimiz şurada oldu. İçeride gezerken mesela burada bizdeki gibi hop kardeşim dur dediğin zaman minibüs durmuyor. Şöyle şeyler var. Otobüs terminali var. Mesela Budva'ya geldiğinizi varsayıyorum. Biz öyle bir şey yaşadık ki mesela orada yazıyor Budva Bus Station. Ne yaparsın normalde? Burası otobüs durağı dersin değil mi? Öyle değilmiş. Orası bir Otogarmış. Tabelası var. Arkadaki otogara girip bildiğiniz işte bizdeki o harem gibi bilet alıyorsunuz. İşte sonra otobüsünüzü bekliyorsunuz falan filan öyleymiş. Orada taksi durağı da var tesadüf. Arkadaş taksiciler gidiyor geliyor aralarında bir şey konuşuyorlar. Bize geliyor taksi. Gidiyor geliyor taksi. Dedik dayanamadık en son. Ulan otobüs de gelmiyor. Pardon 2 tane geldi durmadı. Dedik ulan bir iş var bu işte. Soralım bari dedik. Hani o kadar bekliyoruz. 50 dakikamız gitti orada. Dedik how much money ya? Kaça götürürsünüz bizi dedik. Ve Peras'ta. Yok pardon nereye? Kotor'a. Kotor'a. Dediler ki 40 euro. Dedik yok kardeşim dur. Çünkü biz internetten bakıyoruz. Kişi başı 5 euro otobüs. 4-5 euro kişi başı değişiyor. Gelen otobüse yani gelen şirkete göre de değişiyor o rakamlar. Ama biz mesela 5'er euroya gittik sonrasında. Hani çözdük biraz ilerledik. Gölgede oturalım derken bir baktık içeride bir sürü otobüs var. Dedik herhalde buradan gireceğiz falan. Tesadüfen gördük onu da acaba artık böyle bir taksiye de bir acaba demeye başlamıştık yani çünkü zamanımız zaten kısıtlı. Çakal her yerde çakalmış bunu öğrendik. Adam bize demiyor ki yani 10 Yanlış. metre ileri git bekle demiyor. Yanlış yerdesiniz demediler Evet bize. zaten onlar kendi aralarında konuşup böyle sırayla farklı taksici geliyor. Sürekli taksi. Ben orada bir şüphelenmiştim ama anlayamadık bir türlü. Neyse Aynen. Budva Bus Station'ı gördüğünüz zaman terminale gireceksiniz. İçeriye girdikten sonra zaten hiç İngilizce bilmeseniz bile nereye gideceksiniz söyleyin. Kotor, Perast söylüyorsunuz. Onlar size işte bir bilet kesiyorlar. Sonra zaten bilette otobüs firması yazdığı için onu bekliyorsunuz. Evet. Bileti gösteriyorsunuz. Direkt gidiyorsunuz. Mesela bizim aldığımız turun ilk ekstra turu Kotor'aydı. Kotor Perast gezdiriyordu. Kişi başı 50 euro dediler. Biz ki bunda yemek falan dahil değil. Sadece sizi ulaşım. oradan oraya götürüyorlar. Bir de işte rehber anlatıyor. Biz mesela yemek dahil tüm yol ücretlerimiz 2 kişi 50 euro harcadık o gün ki yemeği de biraz mesela pahalı yerdeydik. Hani beach hizmeti de alalım diye. Gayet de işte Kotor'a gittik. Oradan Perast'a gittik. Dobrato'ya yürüdük falan böyle. Bayağı Gayet de aynen gezdik yani merak ettiğimiz yerleri bir günde yani ilk günde gezmiş olduk. İkinci günde de bayağı bir uzak oradan oraya gidilmesi gereken bir yer vardı ve biz de hani zamanımız kısıtlı olduğu için aslında biraz orada zamanı satın almış olduk. İkinci gün turuna katıldık ama orada da işte ilk önce nereye gittik orada? Yani nereye gittiğimizi tam olarak bilmiyorum da Sveti Stefani diye bir adaya götürüp fotoğraf molası verdiler. Sonra işte Kodra Gölü'ne götürdüler. O mantıklıydı. Evet. 150 euroydu. Biz onu daha ucuza yapabilirdik bu arada. Evet. Siz de onu daha ucuza yapabilirsiniz. Yani 75-75'ti. Şu ulaşım işini bir bitirelim. Şöyle. Şimdi Kotor'a gittikten sonra daha ileriye Peras tarafına geçmek isterseniz de bu da bizim sonradan edindiğimiz bir şey oldu. Blue Line dedikleri bizdeki şehirler arası değil, ilçeler arası böyle arabalar gibi yarım otobüsler geçiyor. Onun önünde de yazıyor zaten nereye gideceği. Onlar da 2-3 euro. Bize 2 euro dediler. Bizden 3 euro aldılar. Sonra dönüşte 2 euroya komple bütün yolu geldik. Velhasılı kelam
Yolla ilgili herhangi bir problem yok. Blue Line'ı gördüğünüz zaman nereye gidecekseniz Evet. durdurun ve sorun. Ben nereye gitmek istiyorum? Perast. Perast, no Perast, yes Perast. Bitti, bu kadar. Ulaşımla ilgili hiçbir sıkıntı yok ve kesinlikle taksiye para vermenize de gerek yok. Turla gittiğimiz yerde yine dediğim gibi gezebilirdik ama birazcık karışık yerler olduğu için o mantıklı Evet, oldu. bir de şey mesela işte Budva'dan başladık, o Sveti Stefan Adası'na gittik, oradan İşkodra Gölü'ne gittik, oradan Bar şehrine geçtik, eski yeni gezdik falan böyle. Biraz yani bir günde biz onu yetiştiremezdik ve hani zaten zamanımız da kısıtlı olduğu için dedik hani görmemiz gereken yerleri görelim, orada harcayalım zamanımızı diye düşündük. Güzel de oldu bence, çok güzel yerler. Hani eğer uzun vaktiniz varsa mutlaka gitmeniz gereken yerler. Şimdi şöyle yapalım. Ulaşım bitti mi? Ulaşımla ilgili söyleyeceğimiz bir şey yok. Merak ettiğiniz bir şey olsa yine yazarsınız. Evet. Ama gerçekten dediğim gibi ulaşımla alakalı gördüğünüz otobüsü durdurursanız, son olarak şunu da söyleyeyim. Peras'la gitmiştik. Peras'tan dönerken de normalde yine biz Blue Line'ı bekliyorduk. Zaten duraklar var. Orada kalkış saatleri de yazıyor. Bildiğiniz şehirler arası hani böyle köye giderken bindiğimiz otobüsler var ya, onları da durdurup bu tarafa doğru geliyorlarsa sizi alıyorlar. Evet. Ve basit orada bir da fiş şöyle usulü. dediler, biz orada bir hani konuşurlarken orada Peras'ta teknelerde görevli bir Türk gördük. O dedi ki buçuklarda geçiyor Blue Line dedi. Derken orada işte başkaları konuşuyordu. Zaten yani gördüğümüz insanların %40'ı falan Türktü burada. Şey dediler mesela, her 15'te bu büyük otobüsler kalkıyor dediler. Biz önce onu mesela Kotor'a gidiyorum diye sorduk. Bindik, Budva'ya kadar geliyormuş. Mesela Budva'ya kadar geldik sonrasında. Aynen. Hani her 15 geçen saat başlarında büyük otobüsler de var. Onlara da sorabilirsiniz. Öyle de şansınızı deneyebilirsiniz. Medeni cesaret gösterip geçen arabayı durdurduğunuz zaman Evet. istediğiniz her yere gidebiliyorsunuz. Ulaşımla ilgili dediğim gibi konuyu kapatalım. Herhangi bir Aynen problem öyle. yok. Gelelim kalacağınız yere. Genelde bize tavsiye eden arkadaşlarımız hep Airbnb'de kalmışlar. Biz onu denemedik. Dediğim gibi turla aldığımız için Slovenska Plaza denen bir otele geldik biz. Otelle ilgili yorumları okuduk. Abi her şey kötü diye yazmışlar. Yani yastık kötü, yorgan kötü, oda kötü, insanlar suratsız, işte yemekler şöyle böyle. Bir tane düzgün yorum yok. Ve artık çok tedirgin olmaya başladık. Tur rehberiyle sohbet ederken o da dedi ki hangi otelde kalıyorsunuz? Slovenska. Dedi ki Allah yardımcınız olsun gibi bir şey söyledi. Kesinlikle söylediklerinin her şey aksi çıktı. Odamız pırıl pırıl. Kendi şeyimizi getirdik Ya ama. pırıl pırıl derken evet, oda işte banyosu temizdi, işte yerler temizdi falan ama nevresim mesela hani kılıflar öyle temiz kokmuyordu ki Türkiye'de de çoğu otelde bu böyle maalesef. Biz Türkiye'de de Biz- götürüyoruz nevresimimizi. Aynen öyle. Nereye gidersek zaten kendi nevresimizle, özellikle zaten yastık kılıfı. Ama biz burada hani yorumlar falan o kadar kötü okuyunca komple nevresimimizi de getirdik. Bir de işte Sleepy yüzey temizleyiciyle geldik. Her yeri böyle komodinler bilmem neler. Biz kendimizi böyle temizledikten sonra gayet konforlu bir şekilde ve hijyenik bir şekilde kaldık. Evet, akşam yemekleri çok güzel değil. Ama kahvaltı bizce güzeldi. Otelin de zaten görüntülerini koyarız. Otelin alanı dehşet büyük. Konumu çok güzel. Hem burada işte bahsettiğimiz otobüs durağına yakınsınız. Yürüyerek Hem gidebiliyorsunuz. aynen öyle Budva Old Town'a falan yakınsınız ki biz her akşam neredeyse yürüdük gittik. Konaklama işini şöyle bitirelim. Akıllarında soru işareti kalmasın. Eğer Slovenska otelden alırsanız biz 4 yıldızı seçtik. 3 yıldızı bilmiyoruz ama 3 yıldızda kalanlardan da herhangi bir şikayet duymadık. Yapabiliyorsanız Airbnb, yapamıyorsanız bu otel gerçekten çok güzel bir otel konaklama için. Fiyatları da makul. Fiyatları da makul ve gerçekten öyle güler yüz aradığımız yerler oldu ama öyle yardımcı da oluyorlar. Hani bir Evet, sorunla evet. karşılaştığınız zaman çözüyorlar. Konaklama işini de çözdük. Gelelim bence komple yemek olayına. Otelin görüntülerini de hani biz konuşurken de veririz. Mesela şu an biz otelde oturuyoruz. Alabildiğine Şöyle yeşil göstereyim alanı var. birazcık. Yani gördüğüm manzara şu an benim dehşet güzel bir manzara. Bodrum evleri gibi diyebiliriz. Şimdi Aynen geldik öyle. yemek olayına. Şimdi biz otelde sabah ve akşam yemeğini seçtiğimiz için açıkçası ben sabah kahvaltısından ya peynir domatesle doyarım diyorsanız güzel. Yani diğer yiyecekler mesela yaptıkları sıcaklar falan çok bize hitap etmiyor gibi ama Türklerin tabaklarını gördüğümde ağızlarına kadar da doldurmuşlardı. Akşam yemeği de yine bize çok fazla hitap etmiyor ama işte aç kalmıyorsun, karnını doyuruyorsun. Bir şekilde muhakkak yiyecek bir şey buluyorsun ve yanlış tespit etmediysem hemen hemen yemekler hep aynıydı. Dışarıdaki yemeklere gelince de her böyle işte Kotor'dur, Budva'dır, Peras'tır bu tarz yerlerde bir Old Town dedikleri eski şehir var. O tarz yerlerde zaten bizim Türkler pizza işini ele almış. Pizzalar da çok güzel, dilim pizzalar. Dışarıda başka nerede yemek yedik? Peras'ta yemek yedik. Orada da hamburger yedik.
Çok yağlıydı. Onun dışında nerede yedik? Barda yedik. Evet. Bar diye bir şehirleri var. Orada yedik. Birazcık bize hitap eden yemekleri vardı. Onun için rahatsız olduğun bir yemek var mıydı senin? Yok, güzeldi yani. Barda mesela biraz daha bize hitap eden şeyler vardı ama Eskişehir'inden bahsediyoruz. Old Town Bar'dan bahsediyoruz. Merkezin çünkü çok fazla gezmedik ama gördüğüm kadarıyla böyle biraz daha şehir gibiydi. Budva'ya ve Kotor'a göre. O şekilde yani biz gezdiğimiz her yeri beğendik. Yemek konusunda zorlanmazsınız ama dediğim gibi böyle ben şunu yemem, ben bunu yemem diyorsanız marketten alışverişinizi yapın. Kendi ihtiyacınızı kendiniz karşılayın. Çünkü sıcakları bize çok fazla hitap etmiyor. Onun dışında gelelim markete. Bizce marketler ucuz ama bölgeden dolayı mıdır nedir? Aşırı fark ediyor. Mesela buraya gelirseniz su ihtiyacı Voda denen bir marka. Bizim çok hoşumuza gitti. Diğerleri bir tık tuhaf. Zaten bazı izlediğimiz videolarda da bunu söylüyorlardı. O su mesela bakkaldan alıyorsun işte biri 2.30'a aldım değil mi? 2.30 Euro'dan bahsediyorum bu arada. 2.30 büyük bir marketten aldık. 0.60 0.70'ten alıyorsunuz. Eğer büyük bir market görürseniz ve su ucuzsa birazcık stok yapabilirsiniz. Bu avantajlı olur. Eğer alkol tüketiyorsanız alkol burada her şeyin içinde bir alkol var. Meyve suyu aldım zannediyorsun. Bir bakıyorsun orada işte alkol derecesi yazmış. Alkol fiyatları da gayet uygun. Diğer işte atıştırmalıklar onların da fiyatları güzel. Pahalı değil. Hani böyle beach'e giderken falan yanınıza alabilirsiniz. Yani şöyle aslında mesela 2-2,5 euroya su bulabilirken 1-1,5 euroya alkol bulabiliyorsunuz marketlerde. Yani birazcık oraları ilginç. Şimdi marketi hallettik, yolu hallettik, konaklamayı hallettik. Yine dediğim gibi aklınıza gelen olursa sorarsınız. Şimdi gelelim şehirlere. Biz Budva'dayız. Buradaki Old Town çok güzeldi. Yani gez böyle zaten şöyle geziyorsun sürekli. Hep etrafa bakmak istiyorsun. Zaten burası küçük İtalya gibi miydi? Sen İtalya'ya gitmiş birisi olarak. Evet ya zaten şu Old Town'u falan İtalyanlar inşa etmişler. Yapıyı da olduğu gibi korumuş gerçekten Karadağ. Hani o konuda dehşet şaşkınız. Olduğu gibi yepyeni duruyor her şey. Yani bunda hani çok büyük bir gelir kaynaklarının turizm olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Gözleri gibi bakmışlar. Bu da çok güzel ama Old Town'a kadar olan yerlerde hep yatlar olduğu için bu tekne turları falan çok fazla var. Birazcık yağlı bir deniz yani kokuyor. Ama o Old Town'un arka tarafında Mogren Beach var. Oranın suyu gerçekten çok güzel. Yani tertemiz, ılık yani böyle hani serinletecek bir ılıklıkta. Biz hep buradan yürüyüp oraya mesela gittik denize girmeye. Gayet de memnun kaldık. Boş yere gezmeyin diye söylüyorum bunları. Budva'da gezebilirsiniz ve kesinlikle memnun kalırsınız. Fotoğraf çekmek istiyorsanız efsane güzel yerler var. Sonra biz buradan Kotor'a gittik. Kotor'da yaklaşık bir 45 dakikalık bir mesafede, orası da çok güzel bir yer. Zaten asıl fotoğraf çekilecek, işte gezilecek yerlerde oralarmış. Old Town'una gittik oranın. Orası da çok güzeldi. Buraya benziyor ama biraz daha böyle hareketli ve daha fazla turist var diye gördüm ben. Onun dışında yürüyerek Dobrosto muydu? Dobrata neyse işte onlara bakarsınız. Benim bildiğimi unutuyorum. Onlara bakarsınız. Orası da çok güzeldi. Kıyı boyunca yürüdük. Yani eğlenceli yerler. Onun dışında Peras'ta gittik. Peras bence daha bir tarihi, daha bir böyle kendinizi filmlerde gibi hissediyorsunuz. Çok güzel bir şehir. Zaten kendisi bence direkt Old Town. Yani buraya gördüğümüz kıyasla artık Old Town da ağzımıza yapıştı. Oraya da gidebilirsiniz. Çok güzel. Sonrasında bizi Stefani böyle bir şeye götürdüler. Burası davalık bir Sveti Stefani işte. Öğreniyoruz yavaş yavaş. Oraya götürdüler bizi. Orası zaten girebildiğiniz bir yer değil. Sadece fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Ama kapalı bir ada, girişine kadar olan beach'te insanlar yüzüyordu. Fotoğraflık güzel bir yer. Sonra bizi nereye götürdüler? İşbortka diye bir göl. İşkodra. İşte öğreneceğiz dediğim gibi. Ben de öğreniyorum videoda sizinle beraber. İşkodra Gölü'ne gittik. O turla gittiğimiz. Oraya da gidebilirsiniz ama ne yapabilirsiniz? Aynı bizim Azmakbaşı gibi tekne turuyla gezebilirsiniz. Onun dışında da bir şey yok. Pelikan görebilirsiniz dediler. Biz pelikan görmedik. Başka? Bu şekilde ya. Bar var. Bir de Bar şehri denen bir şehir var. Biz yine eski yani çarşıdan başlayıp Eskişehir dedikleri yere doğru gittik. Orada da karnınızı doyurabileceğiniz, ufak tefek alışveriş yapabileceğiniz, böyle alkole merakınız varsa tuhaf rakıların yapıldığı el yapımı o tarz bir yer. Onun dışında gezdiklerimiz bu kadar. Bu arada bence her gittiğiniz yerin Old Town'una gerçekten gidin. Hani gerçekten tarihi binalar, işte el yapımı şeyler falan hani ya da hediyelik eşyalar. Mesela bardaki Old Town'da en uygunuydu. Evet, fiyatlar öyle şeyler alacaksanız Bar şehrindeki Old Town'a gidebilirsiniz. Genel olarak Karadağ'ın ya da bizim gezdiğimiz bölgelerin eksi bir şeyini söylemek istiyorum. Yolları. Eğer araba kiralayıp gezmek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka küçük araç kiralayın. Çünkü yollar gidiş geliş alternatif sadece yok. Yani alternatif yol olmadığı için mesela buradan Kotor 35-40 dakikadır trafiksiz. Biz 2 saatte gittik. Trafik saatine denk geldik.
O sebeple hani araç kiralarsanız trafikte kalma ihtimaliniz çok yüksek. Hatta rehber şey demişti mesela, işte Türkiye'de olsa işte bir araç kaza yaptığında hemen alınır ama burada saatlerce duruyorsun. Yani İşler ağır bekliyorsun. yürüyormuş Aynen, biraz. arabanın oradan kaldırılması, trafiğin açılması bayağı zaman alıyor. O sebeple hani bunları göze alın ki bence araç kiralamak ben istemezdim burada. Ya otobüs var zaten, öyle sıkıntı yok. Aynen öyle. Şimdi gelelim beachlere. Deniz tatili yapmak isteyenler için, yüzmek isteyenler için Budva'da direkt merkezdeki beach, Merve'nin dediği gibi tekneler çok fazla park ettiği için yal gibi bir su var ve 2 tane pis dere bağlanıyor buraya. Koktuğu halde bir sürü bir sürü turist var. Nasıl yüzüyorlar biz şaşırdık. Hani şey dedik, hatta onların ülkelerinde muhtemelen su yok. Hiç görmemişler ve bunu nimetten sayıyorlar, giriyorlar. Ama Eskişehir'i geçtikten sonra o söylediğim beach neydi adı? Mogre. O Mogren. O beach'e gittiğiniz zaman orası efsane. Hatta biz dün akşam bir çılgınlık yapıp turdan geldikten sonra ne yapalım? 8 gibi gittik oraya. 8 gibi gittik ve su var ya efsane. Sadece birazcık balık var, öyle takıntınız Ferhat'a varsa. böyle bir parçasını aldım. Çok küçük bir öyle tırmalıyorlar ama hiçbir şey yok. Oranın da böyle çektiğimiz videolarını koyarız. Old Town'un arkasında Budva'ya gelirseniz aklınızda bulunsun. Evet. Şimdi Kotor'da ben çok fazla yüzecek yer görmedim ama Kotor'dan yürüyerek neydi? Dobrota. Oraya doğru gittiğiniz zaman böyle nasıl desem bizim kayalıklardan atladığınız yerler var. Atlayabileceğiniz yerler var. Tabii beton onlar. O tarafta yüzebilirsiniz. Ama Perast bence daha güzeldi. Denizi daha temiz duruyor. Ama orada da size doğru düzgün beach gibi bir şey yapmamışlar. Yani kumsaldan giremiyorsunuz. Hep böyle betondan atlıyorsunuz. Sadece sonunda işte Korsanlar diye bir mekan vardı. Hatta böyle Instagram'dan bu arada bizi takip edin. Hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Biz buradan uzun oluyor. Instagram'dan biraz daha hızlı paylaşabiliyoruz. Evet, Montenegro diye öne çıkanlar bölümünde bir ne var? Öne çıkanlar işte. Öne çıkanlar var. Oradan bakabilirsiniz. Mekanın adını da orada paylaştık. Peras'ta denize girip duş alabileceğiniz tek yerdir. Bu tarihe kadar. Yani belki daha sonra açılır bilmiyorum ama. Yok, açılmaz abi. Öyle bir yer yok çünkü. Evet. Yani öyle bir imkan yok oralarda. Öyle ama girebileceğiniz bir plaj yok zaten. mekan bu arada çok güzel. Bizim şansımıza canlı müzik de vardı. Fiyatları da uygundu dediğim gibi ama işte yağlı Normalde. hamburgeri orada yedik. Birazcık karnınızı doyurup gitmenizde fayda var. Çünkü menüleri çok kıt. Yani öyle farklı bir şeyler seçemiyorsun. Başka deniz olayı nerede vardı? Yani bizim girdiklerimiz bunlar ya. Tecrübe ettiklerimiz bunlar. Tivat'ta var. Biz Tivat'a gitmedik. Vaktimiz kalmadı. Tivat'ta neydi? Porto Montenegro. Aynen. Porto Montenegro diye bir yer var. Biri yok. Bir yer var. O da böyle Bodrum Yalıkavak gibi. Hani böyle biraz daha marinasının, yani Montenegro'nun marinasının en büyük marinasıymış galiba. Konuşamıyoruz. Olduğu bir yer. Dehşet sıcak çünkü. Oraya gitmedik. Orada yüzme imkanı falan varmış ama tabii ki yatların olduğu yerde mi yine bilmiyoruz. Orayla ilgili yorum yapamayacağız ama vaktiniz varsa bence Tivat'a da gidin. Bizim gezdiklerimiz bunlar. Evet. Edindiğimiz tecrübeler de bunlar. Şurada parmağımda çıktı. Son olarak bir şey ekleyeceğim. Aynen. Söyle. Buradaki yerler, yani bizim gezdiğimiz yerler dışında gezmek istediğim neresi olurdu? Tivat'a gitmek isterdim. Bir de bir şey var mı yok mu bilmiyorum ama başkentini de görmek isterdim. Podgorico'ydu galiba. Başkentini de görmek isterdim. Vaktimiz olmadı ama giden olursa yorum yazabilirsiniz. Tavsiyelerinize, sorularınıza açığız. Bir tane de bilgi verelim size. Biz Türkiye'den çıkmadan önce kullandığımız telekomünikasyon firmasını, birazcık benim şivem kayıyor buralarda, aradık. Dedik ki böyle böyle biz yurt dışına gidiyoruz. Dediler ki defolun. Dedik ki biz hattımızı nasıl kullanacağız? Dediler ki günlük 200 lira veriyorsunuz. Aynı paketinize devam ediyorsunuz. Atıyorum 60 GB internet, 1000 dakika konuşma, 250 SMS mi? Karadağ'a mı gittin kardeşim? Bana 200 lira ver diyor. Aynısını orada kullanmaya devam et. Her ülkede olmuyor bu arada. Karadağ Olmuyor, için olabilir. böyleydi. Evet, bölge bölge ayırmışlar. Sonra biz buradan böyle geliyoruz dediğimizde Tutayım mı ben? yok, sıkıntı yok. sallıyorsun. Sallayacağım, yapacak bir şey yok, kusura bakmayın arkadaşlar. Kesemem bu videoyu da, çok uzun oldu çünkü ve hafızada kalmadı. Neyse, buraya geleceğimizi söylediğimiz tanışlardan bir tanesi dedi ki neden öyle bir şey yapıyorsunuz? Karadağ'a gittiğiniz gibi bakkaldan, işte benzin istasyonundan, şöyle bir şey olmaz ya. Bakkaldan, benzin istasyonundan, işte marketten Van denen bir şey var, hat var. Bunu satın alıyorsunuz. Size işte 7 günlük, 15 günlük, 1 aylık paketleri var. Biz 7 günlüğü bulamadık. Bizim tatilimiz kısaydı ama onun fiyatı 10 euro. 15 günlük olan 15 euro. 30 günlük olan da onun fiyatını bilmiyorum. 20 25 euroydu ya galiba. öyle bir şey. Şimdi biz 7 günlük bulamadığımız için 15 günlük olanı aldık. Bize 500 GB internet verdi. Parmaklarım 4 olarak çıktı. 500 GB internet verdi. Biz ikimiz de yanımızda bir tane eski telefon getirdik. Onu modem olarak kullandık ve
iletişimlerin hepsini sağlayabildik. Sadece aramayı denemedik. İşte WhatsApp'tan yazıştık eşimizle, dostumuzla. Sosyal medyayı o şekilde kullandık ve kesinlikle bitirememişizdir. Tabii ki. Onun dışında size vereceğimiz başka bilgi var mı diye düşünüyorum, hızlıca bir var mı? Evet, o hattı da pasaportunuza işliyorlar. Yani işliyorlar derken pasaportunuzla alabiliyorsunuz. Ki bizce çok daha makul oldu o Türkiye'deyken sorguladığımız o kampanyaya göre. Vallahi güzel de bir tatil yaptık ya Aynen. bence. Son şimdi aklıma bir şey daha geldi. Biz buraya gelirken yanımıza çok fazla euro almadık. Korktum. Hani yabancı bir ülkeye geliyoruz. Ben ilk defa çıkıyorum yurt dışına. Dedim ki nakit mi alsak, kredi kartı mı? Biraz araştırdık. Kredi kartı hani işte Master'dır, Visa'dır geçiyor zaten buralarda. Biz kredi kartı geçen yerlerde kredi kartıyla ödeme yaptık ama yanımızda yine nakit bulundurduk. Hatta şöyle 100 euro, 50 euro, 20 euro, 10 euro parçaladık parayı. Hani olursa para üstü beklemeyelim, uğraşmayalım falan diye. Kredi kartı geçiyor burada. Yaptığımız alışverişlerde takip ediyorum. Biz alışveriş yaparken Türkiye'de euro 35-60'tı. Bizden kullandığımız kredi kartının bankası 36-60 olarak çekmiş. Yani yaptığımız alışverişleri. Üzerine 1 TL daha koymuş. Eğer bu çok fazla beni etkilemez diyorsanız kredi kartı biraz daha mantıklı. Çünkü nakit parayla uğraşılmıyor. Ki biz deniz tatiline geldiğimiz için sürekli üstümüz başımız ıslak. Kredi kartımızı çantamızın bir tarafına attık, o şekilde Çoğu yerde kullandık. geçiyor. Yani hani Aynen. bazen 2 euroluk alışverişi bile kartla yaptık ki normal karşılıyorlar. Öyle 50 eurolar falan onlar için çok büyük banknotları olduğu için bence işlerine de geliyor. Hani hemen temassız ödeme yapmak falan. Bu şekilde yani hani kartla da çoğu ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Ufak bakkallar dahil. Birazcık konu başlıkları olarak gidelim istedik. Çünkü 4 günlük bir deneyim sağlayalım. Sizlere onu anlatalım. Birazcık elim kolum oynadı. Kameramız sallandı. Kusura bakmayın. Burada birazcık teçhizatsızız. Çünkü kendimizi dinlendirmek üzere bir tatil ayarlamıştık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başta da söylediğim gibi normalde bunları çok fazla söylemedim ama sizden ricamız lütfen bizim kanalımıza abone olun. Instagram'dan takip edin. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Her fırsat buldukça cevaplıyoruz. Aktaracaklarımız bu kadar efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Stefani, Stefani, İşborçka.